Hepinize merhabalar. Bugün kanalın herhalde tarihinin en fazla istek alan yemeği var. Cağ kebap. Arkadaşlar her videonun altında kesin bir 20-30 tane cağ kebap yapar mısın isteği var. Şimdi uzun zamandan beri de bu istek geliyor. Bugüne kadar ne zaman niyetlensem bir terslik çıktı. Ne zaman niyetlensem bir terslik çıktı. Dedim hayırlısı, zorlamamak lazım bazı şeyleri. Bugüne kadar açıkçası hiç yapmadım. Hep arkadaşım var. Sağ olsun o yapar, bizi çağırır, biz yeriz. Bugün ben de ilk defa yapacağım. Ama bizim kanalın biraz konsepti bu biliyorsunuz. Beraber öğreniyoruz. Ben yine araştırmamı yaptım tabii ki. Teknik olarak size evinizde bunu nasıl yaparsınız? Olması gereken ölçüler nedir? Bunlarla beraber anlatmaya çalışacağım. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Cağ kebap dendiği zaman konu tamamen kuzuyla alakalı. Yani bunda dana etinden kesinlikle bahsetmiyoruz. Kuzunun da genelde hani böyle yaprak dönerde falan kuyruk yağı konur ya, buna kuyruk yağı da konmuyor arkadaşlar. Kuzunun daha ziyade but kısmı isteniyor. Araya da böyle biraz daha lezzeti arttırmak için şu kaburga kısmı. Ben de açıkçası olması gerektiği gibi makbulü neyse o şekilde yapmak istiyorum. O yüzden de etlerimi bu şekilde aldım. Kasabımda da sizi de yönlendirmesi, biraz bilgilendirmesi anlamında şöyle kısa bir video çektim. Buyurun siz onu izleyin. Şimdi cağ kebap için incikleri kullanmıyoruz. Daha çok şöyle but kısmından kullanacağız. Bir de şu arkada gördüğünüz kuzunun kaburga kısmını, boşluk kısmını kullanacağız. Şimdi bunları bir sıyıralım. Arkadaşlar cağ kebaba incikler girmez. Bu etler çok sert etlerdir. O kısmını kullanamayız. Sadece biz löp et kısımlarını kullanacağız. Onu da sinirlerini alacağız şimdi. Şimdi şöyle dış kısmındaki inceden zarını alacağız. Şimdi kalın bir şekilde açacağım. Yaprak döner gibi değil, cağ biraz kalın. evet, bir parmak kalınlığında ortalama. Şimdi kontrol varın üstündeki siniri alacağız. aynen. Şimdi cağ olarak açıyoruz abicim bunları. Yaklaşık olarak şöyle bir parmak kalınlığında. Arkadaşlar burada şimdi bezelerinden, sinirlerinden ayırdığımız but eti var. Şimdi bir de şu kaburgayı da sıyıralım. Ondan sonra tamamdır. Şimdi bu kısım da kuzunun en yağlı kısımlarından. Bunu tamamen kullanmayacağım. Butun aralarına birazcık lezzetlendirmek için katacağız. Şimdi kaburga döş kısmını şöyle kemiğinden sıyırıyoruz. Zaten burası ince bir ettir. Hazır açık et değil mi abi? Aynen. Hazır açılmışı var.
Burada da 4 stick var abi. Kuzu skar. Yapalım bir kuzu skar. Çıkaralım, yapalım abi. Evet. Şimdi kabasını aldık. Şimdi ince işçiliğini yapıyoruz. Dışındaki zarını alacağız. İçindeki sinirleri alacağız. İşimiz bitmiş olacak. Bu da kaburga etlerimizin ve boşluk etlerimizin sinirleri ve zarları alındı. Şu an artık kullanıma hazır. Evet arkadaşlar, şimdi bir malzemelerimizi sayalım. Benim bugün 8 kilo 200 gram toplamda kuzu etim var. Bunun büyük çoğunluğunu but kısmından, bir kısmını da kaburga kısmından çıkarttırdım. Şimdi her 1 kilo için 15 gram tuz, 3 gram karabiber, 150-200 gram, biraz burada siz ne kadar soğan sevdiğinize bağlı olarak 150-200 gram civarında soğan kullanmanız gerekiyor. Bunun dışında reyhan kullananlar var. Benim mesela burada bir arkadaşım yapar, reyhan kullanır. Ben severim ama ana tarifte reyhan opsiyonel diyebiliriz. İlk başta soğanları rendeleyerek başlayalım. Şimdi arkadaşlar bunu eğer çok yapacaksanız robotta da yapabilirsiniz ama çok suyunu çıkarmamaya çalışın. Yani şöyle rendenin en büyük gözüyle yapacağım ben. Şöyle soğanlarımı rendeledim. Dediğim gibi mümkün olduğu kadar böyle hani çok su hale gelmesin. Ne çok aşırı diri olsun ne çok sulu olsun. Eğer rondoda geçecekseniz ona dikkat edin. Böyle hani çok fazla soğan yüklemeden bırt 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 2-3 kere de alabilirsiniz. Buradaki yine önemli konulardan bir tanesi de karabiber. Karabiberin arkadaşlar şöyle tane olması ve taze çekilmesi çok iyi olur. O yüzden eğer imkan varsa karabiberinizi taze taze çekin. Ben öyle yapacağım. Evet. Karabiberim hazır. Şimdi ben kaya tuzu kullanıyorum. Benim kullandığım tuz da yine böyle iri bir tuz. O yüzden ben bunu da birazcık incelteceğim. Ben toplamda 8 kilo için 25 gram karabiber kullandım. Aşağı yukarı 120-122 gram civarı da tuz kullandım. Tamam. Tuzu çok abartılı inceltmeye gerek yok. Etimizi salamura etmeye başlayabiliriz. Ben şöyle bir tane gastronom küvet kullanacağım bu iş için. Şöyle gördüğünüz gibi etlerim aşağı yukarı bir parmak kalınlığında olacak gibi kestirdim. Şimdi bunları tuz, karabiber ve soğanla marine edeceğim. Arkadaşlar şöyle katman katman bunları dizeceğim. Şimdi tuzunu, karabiberini verdim. Üzerinden birazcık şöyle soğan koyuyorum. Yani bunu soğanla tuzu, karabiberi karıştırabilirsiniz de ama bence karıştırmasanız daha iyi olur. Çünkü böyle her yerine soğan değer değmez ama tuz her yerine değsin. Hemen ikinci katı koyuyorum şimdi. Şöyle bakın. Bu şekilde tuz, karabiber ve soğan şeklinde devam ediyorum. Şöyle gördüğünüz gibi kat kat tuz, karabiber ve soğanla işledik etimizi. Şimdi bunu bu şekilde yarına kadar, eğer vaktiniz varsa 2 güne kadar tutabilirsiniz. Ben yaklaşık 23-24 saat kadar tutabileceğim. Bu şekilde dolaba bırakıyorum. Artık yarın şişe saplarken görüşmek üzere. Evet, ateşi yakmayla başlayalım. Şimdi daha önceki kömür videosunda bahsettiğim bir kömür vardı bakın.
Piyasada iki tip vardı. Bir tanesi şöyle pürüzsüz, bir tanesi pürüzlü. Ben size bunu tavsiye ediyorum. Bunları kullanabilirsiniz. Bugün açık kullanacağımız için bunları bu şekilde içine dizeceğim şimdi. Niye bunu yapıyoruz anlatsana. Nasıl yani? Bu kömürden yaptığımız kömür yapıyoruz. Açık kullanacağımız için bu kömür bir kere hem doğal. Bu da yine odundan sıkıştırılarak yapılıyor bu kömür. Bir de daha ucuz. Şimdi diğerleri kapalı mangal yaptığın zaman gerekli. Bu çok daha uygun ona göre fiyatı. Bu bize yeterli olacaktır. Zaten biraz odun da ekleyeceğim. Bu bizim ana ateşimiz olacak. Bunun yanında meşe odunu da kullanacağız. İşin lezzet boyutunda da onun etkisi olacak. Bu şekilde yine 2 tane parafin tutuşturucuyu yakıyorum. Üzerine bunu bırakıyorum. Bu kömürler biraz daha zor tutuşan kömürdür. Öyle tahmin ediyorum bir yarım saat falan sürer bunlar. Şimdi biz bunu artık bırakalım. Gidelim etlerimizle ilgilenelim. Evet arkadaşlar, şimdi kömürleri mangala koyduk. Onlar tutuşurken biz de ufak ufak etlerimizi ayarlayalım. Şimdi dün bir kısmını zaten çekmiştim, izlediniz. Bazı kısımları daha yağlı, bazı kısımları daha yağsız etler. Şimdi ben ilk başta bunları böyle bir gruplamak istiyorum. Bunu niye yapacağım? Yağ dağılımını mümkün olduğu kadar eşit yapmak istiyorum. Yani kebabın bir tarafı çok yağlı, bir tarafı çok yağsız olsun istemediğim için bu şekilde çok yağlı etleri bir tarafa, daha yağsız etleri bir tarafa koyacağım. Ona göre bir denge kurmaya çalışacağım. Mesela arkadaşlar şu kısım gördüğünüz gibi kaburga eti. Bu kısım tamamen böyle ince bir et ve yağlı bir ettir. Onları aralara serpiştireceğiz. Şöyle soğanın fazlası burada kaldı. Etlerin üzerinden böyle çok fazla sıyırmadım. Aralara ufak ufak bunlardan da koyabilirsiniz. O da lezzet verir ama ben altına zaten soğan koyacağım. Şimdilik bunu kaldırıyorum. Evet, şimdi parça etlerimiz bu şekilde. Bunları şöyle katlayarak ilk baştan böyle daha küçük etleri ayarlamak gerekiyor. Daha küçük kısımlardan başlayarak bir bir şişe dizeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada bu eti mümkün olduğu kadar dengeli takmak önemli. O yüzden de böyle çok büyük parçalar değil de biraz daha böyle küçük parçalar şeklinde gidersek bizim açımızdan daha iyi. Çünkü çok aşırı büyük bir cağ yapmıyoruz biz. Şimdi 2 tane böyle yağsız et koydum. Şimdi bakın bu kısım daha yağlı bir kısım. Şimdi bu kısımdan koyacağım. Tamam, şu kısmına. Arkadaşlar şöyle çok dışına taşan kısımları inceden tıraşlayabiliriz. Yani böyle normal düzenimizden çok fazla çıkmazsa iyi olur. Bunları tekrardan aralara takabilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi kenarlardan düzeltebildiğim kadar düzelttim. Şu an bu durumda. Şimdi bunu bizim şişe ortalamamız şart. Çünkü öteki türlü düzgün çalışmaz makine. Bu çok önemli. Şimdi bu noktada şöyle eti iyi sıkıştırmak da önemli. Eti rahat kesmek istiyorsanız iyi sıkıştırmanız lazım. Evet, şöyle elden geldiği kadar yaptık. Çok mükemmel oldu mu dersen olmadı. Ama biz idare edeceğini düşünüyoruz. Şimdi kömürlerimiz daha tutuşmamış. Biraz daha vakti var. Biraz sonra mangalda görüşmek üzere. Şimdi kömürlerimiz oldu. Birazcık uğraştırdı beni. Bu kömür biraz zor yanıyor. O yüzden de siz de birazcık uğraşabilirsiniz ama yaktıktan sonra da bu işe en uygun olan kömür bu diyebilirim. Şimdi ben kömürleri bu şekilde dizeceğim. Şöyle 2 tane kömür sepetim var. Bunları şu arkaya dizmeyi düşünüyorum. Kömürü istediğim gibi ileri geri oynatabilmem de bana çok faydası olacak bunların. Bu arada var ya, alev atıyor kömür, alev. Evet, şunları da şöyle arkaya doğru süpürelim. Şöyle yapalım da şu kömürün bol olduğu taraf ortaya gelsin. Evet arkadaşlar, şöyle kömürümüz hazır. Şimdi sistemi kurabiliriz artık.
Şimdi ben bugün bu iş için şöyle bir aparat yaptırdım. Şunu da takalım. Evet, şimdi şöyle bir aparat yaptırdım. Biliyorsunuz Gurus mangalda şu alt kısım biraz alçak. Bizim çevirme aparatını buraya koyduğumuz zaman etler zemine sürtüyordu. O yüzden de benim aklıma böyle bir aparat geldi. Bunu da çizimini yaptırdım. Nasıl olsa artık aparat kralıyız yani. O yüzden de böyle bir şey yaptım ama ilk defa deneyeceğim. İnşallah verimli çalışır. Şimdi ilk denememi yapacağım. Şöyle motoru yerine oturtuyorum. Çevirmeye başladık. Altına da şöyle bir tepsi koydum. Hem bu damlayanları tutması açısından hem de keserken cağı yardımcı olması açısından. Şöyle 3 kademeli istediğimiz noktaya çekebiliyoruz ateşi. Ben şu an orta kademede tutuyorum. Biraz bu şekilde çevireceğim. Ondan sonra duruma göre hareket edeceğiz. Dışarıda dönüyor gözümün nuru. Şimdi arkadaşlar dışarıda döner başladı dönmeye. O birazcık dışı pişene kadar ben de böyle altına birazcık soğan yaymayı düşünüyorum. O böyle düşen etler, suyu falan birazcık lezzetlendirsin. Şimdi soğanlarımı aynı şekilde doğruyorum. Soğanlarımız hazır. Artık mangalın başına dönebiliriz. Yaklaşık bir 10 dakikadan beri falan bunu böyle çeviriyoruz. Dışı yavaş yavaş pişmeye başladı. İlk başta böyle birden durdurup da kızartmak istemiyorum. Çünkü ilk sefer birazcık daha belki kalın keserim. Altı çok çiğ kalmasın istiyorum. O yüzden de ilk baş birazcık indirek ateşte pişirmiş oluyoruz yani. Birazcık yorumumuzu katmış olalım. Şimdi olayın içine birazcık alev ve lezzet katacağız. Şöyle 2 tane meşe odununu direkt ateşin üstüne bırakıyorum. Tutuştuğu zaman direktman alev üretecek. Hem pişirmeyi hızlandırmış olacak, dışı daha çabuk kızaracak. Hem de odun ateşinin lezzetinde pişmiş olacak. Şimdi arkadaşlar şöyle ateşi tam etin olduğu yerde yoğunlaştırıyorum. Artık bir miktar dışını kızartmaya odaklanacağım. Kızardıkça da artık ufak ufak tıraşlamaya başlayacağım. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi artık odun başladı. Şimdi şu noktada artık böyle ara ara kapatıp böyle ateşe bakacak şekilde durduracağım. Orada bir miktar et pişsin. Ondan sonra ufak ufak kesme işlemine devam edeceğim. Bu kısmı birazcık kızardı. Bu kısımdan bir bismillah bir deneyelim bakalım yapabileceğiz mi? Şöyle bir küçük parça alalım bakalım. Anam anam. Şöyle tık. Şunu da alalım. Arkadaşlar bu benim çok böyle bildiğim bir konu değil. Sen hayatında ilk defa yapmıyorsun. Aynen işte. O yüzden de Allah kimse yani kusura bakmasın. hep hazırdan yedik. O yüzden ilk defa sizin hatırınıza yapıyorum. Artık eksiğiyle gediğiyle idare edin bize. Şöyle tatari derler ya. Şu kısımları birazcık çiğ ama şöyle koyacağım. Çok azıcık da buralar pişsin. Şöyle. Çok fazla pişirmeyeceğim ama. Şimdi arkadaşlar şu kısmını birazcık daha böyle pişireceğim. Şöyle. Birer tane amcamla babam burada. Büyüklerden başlayalım. Bugün tadımı burada yapacağız. Direkt bu işin olayı bu. Bu mangal başında. Birazdan lavaşlarla biz devam edeceğiz. Şöyle bir müsaadeniz birer lokma tadalım. Hadi bismillah diyelim bakalım. Şöyle. Hacı babanınki torpilli oldu bugün. Hadi bakalım bismillah. Eline sağlık Mustafa. Afiyet olsun. İyi ki varsın be Mustafa. Arkadaşlar harika olmuş. Soğanın tadı gayet net Evet. anlaşılıyor. Evet. Karabiber çok net anlaşılıyor. Et nasıl? Harika. 10 numara. Yumuşaklığından bahsedin. Müthiş. Ya lokum lokum. Dişe gerek yok. Vallahi lokum gibi olmuş. Resmen et böyle eriyor. Gerçekten ilk defa bu kadar aroma aldım yani. Aroma tadı var bunda. Soğan acayip bir soğanın içini böyle nüfuz etmiş soğan yani.
Hacım devam et. Ben burada kebabı yakmayalım. Mustafa birazcık da cömert davranmış. Böyle ilk etapta diyeyim ne bayağı bir kolun kesmiş yani. Oğlum sen iflas edersin be. Hacım biz satmıyoruz. Biz yiyeceğiz. Zaten sen satarsan iflas edersin ha. Arkadaşlar şimdi Yapanlar bunu satanlar böyle keserse mahvoldu. ama zaten biz acemiyiz bir. İkincisi şu an daha ilk tıraş bu yani. İlk tıraşta ister istemez birazcık kalın gidiyor. Biraz sonra inşallah öğreniriz. Biraz daha güzelini de keseriz yani. Benden tam not. Eyvallah. Amca. Süper üstü. Eyvallah afiyet Harika olsun. olmuş. Ellerine Arkadaşlar gerçekten kuzunun tadı çok farklı, çok güzel. da beğendi. Eyvallah. Gerçekten güzel oldu. Çok lezzetli oldu. Yani kesmede falan eksiklerimiz var. Dizmede de belki ufak tefek eksiğimiz vardır. Artık siz de onu idare edin. Biraz sonra şöyle bir şekle getirdik mi yine size bir gösteririm. Ondan sonra da kapatırız videoyu. Şöyle pişen kısımlardan ufak ufak artık tamam şöyle artık ufak ufak böyle başında yiyoruz. Altına şöyle soğan koyduk. Bunu bir takipçim önermişti abi çok güzel oluyor diye. Ben şöyle içine birazcık koyacağım. Şöyle gayet güzel pişti. Bunu da şöyle çekiyoruz. Arkadaşlar müsaadenizle tadıyoruz. Bu mübarek kuzu farklı bir şey ya. Harbiden farklı bir şey yani. Bu soğan daha da güzelleştirdi. Altındaki soğan o kuzunun yağıyla beraber harbiden çok güzelmiş. Böyle ben ilk defa bu şekilde yiyorum ama gerçekten çok güzel oldu. Yapanlara tavsiye ederim. Bir lokma daha. Arkadaşlar gerçekten çok güzel. Ha, zahmetli mi dersen zahmetli. Yani bu noktaya kadar ki hepsi kolay. Kesmesi falan bana göre çok kolay değil. Biraz alışmak gerekiyor. Ben ilk defa seni Mustafa'nın açık söyleyeyim, perde arkasını söyleyeyim bayağı bir zorlandı arkadaşlar. Gerçekten Ya zorlandım şu Kolay değilmiş yani şeklini bu iş. düzeltmek. Yani kesme kısmı kolay değil. Bir de ben bunu bu hale getireceğini bile düşünemiyordum ama yok canım aferin. Allah'ın izniyle birazdan daha da güzel yapacağım onu. Şimdi öğrendik bayağı kesmeyi. Ama şunu söyleyeyim. Şu yandaki diskin şu kısmı çok iyi sıkıştıramadığım için ya et ne kadar sıkı olursa o kadar rahat kesiliyor arkadaşlar. Bir de şu benim böyle birazcık motorda hafif oynama yaptığı için o da bir tık zorlaştırdı benim işimi. Ama sonuç olarak evde yapıyoruz. Kendimize yapıyoruz. Yani hepimiz gerçekten çok beğendik. Siz de fikrinizi söyleyin. Ben çok beğendim. Bir de tavuğunu merak ediyorum bunu. Aynen bunun böyle bir tane benim de aklıma geldi. Bunu tavuk yapabiliriz. Arkadaşlar cağ kebap dediniz. Biz de yaptık. Hatasıyla kusuruyla umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.